Evet arkadaşlar, uzun bir süre sonra video hoş geldiniz. Bayağıdır kamerayı açmadım. Instagram'a video atarken falan açıyordum kamerayı ama onda da işte konuşmuyorsun falan, bir şey yapmıyorsun. O yüzden şu an umarım dilim tutulmaz. İlk YouTube'a başladığımız zamanlardaki gibi olmaz. Konuşabiliriz. Konuşamadığımız yerlere zaten keseceğiz. Her neyse. Şimdi bahsetmediğim çok şey var aslında size. Yani bahsedemediğim şeyler de var. Bu arada bunun ışığı umarım sizin gözünüzü almıyordur. Yani video güzel çıkıyor mu şu an bilmiyorum. Farklı bir açıda çekiyorum ama uzun zamandır video üretmiyordum YouTube'a. Bir şeyler yüklemiyordum yani ama bundan sonra güzel bir şekilde devam edeceğiz. Son videolarda bir büyümeye başlamıştık biliyorsunuz aslında. Ama sonra işte orada son videoda bahsettiğim aksilikleri yaşandı birazcık. Sonra ona ara vermek zorunda kaldık büyüme dönemine. Sonra biz bir dinlenme dönemine geçtik. Biz 8-9 hafta kadar dinlendik mecburi. Şimdi düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Burada da ne var? Öğünlerimiz var. Öğünlerimizi düzenli bir şekilde yiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Şu an kilom 82 civarı. Gidip geliyor. Ama bu haftadan itibaren hızlı bir şekilde büyük ihtimal artar birkaç hafta boyunca. Sonra da düz bir şekilde arttırmaya devam ederiz. Büyümeye başladık yani. Bu seride güzel bir şekilde büyüyeceğiz. Bakalım şu an başlarken 82'yiz. Bitirdiğimizde son bölüm olduğunda kaç olacak kilomuz, ona da bakacağız. O yüzden belgesel tadında videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi saat 3 olmuş. Bayağı geç oldu aslında. Bu ara çok fazla erken kalkamadım. Yani bu işte dediğim sıkıntıları atladığım dönemde zaten sabah erken kalkayım falan bunlara hiç takılmıyordum. Bazen 1'de 2'de kalktığım da oluyordu gün içinde. Çünkü kafam kalkmıyordu cidden yataktan. Onları atlattıktan sonra da böyle biraz yavaş yavaş geri çekmeye başladım. 8-9 civarı falan kalkıyorum şu an. Biraz daha erken çekersen benim için daha iyi olur. Yani o eskiden 5-6 civarı kalkardım ama 12 civarı yatıp 8 civarı falan kalkmak şu an benim için fix güzel. 8 saat uykumuzu alıyoruz tertemiz. Erkenden kalkıyoruz. Burada yaklaşık 400 gram pirinç var. Burada da 550 gram falan tavuk var. Bunların yarısını yiyeceğim. Tavuğun hatta tam yarısını yemem. Tavuğun 150 gramını falan yerim. Pirincin de 200 gram kadarını yiyeceğim. Normalde balla muz da tüketmem gerekiyor ama ikisi de bitti. Bugün markete gideceğiz. Onları da alacağız. Şu an bu arada beslenmeyi şu şekilde yapıyorum. Göktuğ abinin bana verdiği işte strict bir plan var. Basic temelde işte atıyorum şu öğünde şu kadar pirinç, şu kadar tavuk. Ben yine ona uyuyorum ama mesela bazı öğünlerde atıyorum pirinç yerine pirinç unu yiyorum. Ya da işte pirinç unu yerine cornflakes yiyorum. Belli miktarlarda. İşte tam buğday ekmeği yiyorum falan kahvaltıda. Atıyorum kahvaltıda normalde 70 gram pirinç unu var. O kadar pirinç unundan gelecek karbonatı tam buğday ekmeğinden karşılıyorum falan. Bu benim için sindirimde bir sıkıntı yaratmıyor. Rahat bir şekilde sindirebiliyorum. İyi de hissediyorum. Yemesi de daha rahat oluyor ve daha zevkli oluyor çeşitlilik olduğu için. O yüzden her türlü daha iyi oluyor. Yani bazı şeyleri switchlemek. Protein kaynaklarını yine değiştirmiyorum. İşte tavuğuyla protein tozu var zaten. Bir de yumurta var sabahları. Yağ kaynakları işte zaten zeytinyağı, hindistan cevizi yağı falan zaten her zaman tükettiğimiz şeyler. Sadece karbonatlarda birazcık değişiklikler yapıyorum. Atıyorum tam buğday ekmeği yediğin zaman biraz yağ da arttığı için hani 1-2 gram. O 1-2 gram yağı da günlük alacağım yağdan kısıyorum. Yani aslında makro bazında bana koçun verdiği her şeyi işte atıyorum 450 karbonat, 200 protein, 40 yağ salladım şu an. Bunların hepsi tahmine denk gelecek şekilde yiyorum. Şimdi de bu öğünümüzü koyalım. Yiyelim. Antrenmana gitmemiz lazım çünkü saat dediğim gibi 3 oldu. Geç kalmamız lazım. Partiyle şu an çok bir işimiz yok. Neye koyacağız ama onu? Şu bu arada mükemmel bir icat pirinç için. Direkt kapağı sarılıyor. Annelerinizde vardır muhtemelen. Yoksa bulursunuz illa. 1 milyoncuda falan vardır dayı. Şimdi şu şöyle 200 falan. Direkt 200'ünü yiyebilirim aslında. Çünkü antrenman öncesi pirinci yediğimde çok hızlı sindirebiliyorum. Yani normalde 150 gramın falan çok üstüne çıkmıyordum ama. Bu arada çiğ ağırlıktan bahsediyorum yani. Şu an yediğim çiğ ağırlık 200 olacak. Bu pirinç konusunda da tane tane yapmak için yapabileceğiniz en güzel şey hesaplamak. Pirinç yaparken hesaplayın abi. Atıyorum 400 gram pirince 1,5-1500 gram işte atıyorum 1,5 kilo su mu koydum? Salladım şu an o kadar koymazsın. Mesela ben bugün 400 gram pirince 660 gram su koydum. Bunu böldüğün zaman bir oran veriyor. Bu mesela bende 1,65. Her zaman pirinci ona göre oranlıyorum. Yani atıyorum 500 gram pirinç mi yapacağım? Ne kadar su koyacağımı hesaplamak için o çıkan oranla yani 1,65 ile çarpıyorum 500'ü. Çıkan litreye kadar su koyuyorum. Her zaman aynı şeylikte pirinç oluyor. Yani atıyorum bir seferkinde lapa olup da diğer seferde böyle kuru olmuyor. Her zaman aynı şekilde oluyor pirinç. Demek istediğimi büyük ihtimal anladınız. Özellikle bizim bu şeyleri hesapladığımız çiğden pişmişe hesap yaparken kullandığımız bir hesap vardı. Aynı mantık. Tamamen aynı mantık. Oranlıyoruz yine. Oranladıktan sonra pirince ne kadar su koyacağımızı hesaplıyoruz. Ama ben bunlarla uğraşmam diyorsanız da göz kararı yapacaksınız. Ama ben göz kararını niye sevmiyorum? Çünkü bazen pirinç böyle çok kuru falan oluyor. O zaman hiç yenmiyor. Yenmeyince de o pirinç atılacak mı? Mecbur yiyeceksin. Öyle eziyet gibi pirinç yiyoruz. O yüzden her zaman aynı olsun diye. Şu an mesela mükemmel bir kıvamı var. Şu an harbiden leziz. Tavuğu çok koymayacağım çünkü protein sindirimi yavaşlatıyor antrenmandan önce yediğim zaman. Çok fazla tavuk yersem midemde şişkinlik oluyor. Sindirmediğini hissediyorum yani. Tavuğu da bu şekilde makasla keserseniz çok rahat oluyor yani. Antrenman programı falan bu arada her şey aynı bıraktığımız gibi. Aynı antrenmanları izleyeceksiniz yani. Sadece yine ufak ufak konuşuruz, sohbet ederiz. Mikrofon falan çözmek istiyorum aslında bu arada. Antrenmanda daha hani net gelsin sesim diye. Ama şu an kameraya bağlayabilir miyim onu? Onu çok bilmiyorum. Onu sormam lazım. Ahmet'e falan sorabilirim aslında. Şöyle falan yeterli olur mu?
Bunu da antrenmandan sonra yiyeceğimiz ürünlere böleceğiz. Son bir dokunuş. Off sezonda olduğumuz için rahat bir şekilde yiyebileceğiz. Barbekü. Bunu çok atmam. Antrenman öncesi olduğu için. Deyip 20 gram atmayalım da. 8 gram attık. Bunu da yazacağız ki makro şeyine, uygulamasına makrolarımız şaşmasın. Bazı dönemlerde sindirim konusunda sıkıntı yaşıyorum. Hani o dönemde ne yediğimi bildiğim için, atıyorum makro uygulamasına girdiğim için farklı bir şey yediysem, atıyorum tam buğday ekmeği mi ekledim sabah kahvaltıya. Baktım antrenmanda şişkinlik mi yaptı ya da sabah sindiremedim. Onu anlıyorum, onu çıkartıyorum. Yani bunu anlamak için, bir şeyleri anlayabilmeniz için, bir şeylerin değişimini yapabilmeniz için takibini yapmanız çok önemli. O yüzden her şeyi takip edin. Ya yine farklı çeşitli şeyler yiyin ama takip edin yani. Bu bazı insanlara zor geliyor. İşte atıyorum direkt bir öğrenciye kalori saydırdığın zaman bu bile zor geliyor. Hani sabit bir planı bırak, adama kalori saydıramıyorsun. Yani o da tercih meselesi ama işte bu tarz kalori saymayı ya da ne bileyim sabit bir plana sahip olmayıp çok fazla bir gelişim elde edebilir misin, edemezsin. En azından proteinini say yani. Neyse, zaten siz yapmanız gerekenleri bu videoyu izleyenler büyük ihtimal biliyor. 50 kere konuştuk daha önce. Yeni gelenler de muhtemelen bizim tayfadandır. O yüzden sıkıntı yok. Saat 3.30'a gelecek. Antrenman üstü oyunumuzu yiyelim. Şimdi bu oyunu yiyeceğim. Ondan sonra yapacağım başka bir şey var mı? Intro'yu hazırlayacağım. Belki onu gösteririm ama onu da zaten 50 kere gösterdik bu kanalda. Neyse bakarız. Ben şu oyunu bir yiyeyim. Ondan sonra ya antrenmanda görüşürüz ya da antrenmandan önce bir şekilde görüşürüz. İlla görüşeceğiz. Bana geldim. Loving'den dumbbell press'e başlayacağım ama önce bir ısınmam lazım. Kabloda biraz ısındım. Bilemlerimi ısıttım yani. Tempo çok iyi değil ama idare eder. Yani gücü yavaş yavaş toplayacağız zaten. Dediğim gibi çok uzun süre ağırlıklarım zaten bayağı düşmüştü ama bu ara toparlıyoruz. Bazı şeylerin yardımıyla daha hızlı olur. Toparlama büyük ihtimalle bir iki haftaya açılırız. Dediğim gibi tempoyu çok beğenmiyorum. Bir de stabilizasyonda zorluk çekiyorum yani. Bileklerim şu şekilde dönüyor. Bunu da çözeceğiz bir şekilde. Bunu 9 attık ama 9'uncuyu tam indirmediğim gibi bir kayıttan tekrar bakarım. Ona göre 9 eksi olarak yazacağım. İlk setin açısı hem çok kötü çıkmış. Salon kalabalık, çok fazla yere ayarlayamıyorum yani. Şarkı da hayvan gibi bağırmadan da sesini de almıştım böyle. Bayağı bir sıkıntı. İkinci seti biraz fazla düşüreceğim çünkü dediğim gibi tempoyu beğenmiyorum. İlk seti bitirdim. İkinci seti de bitirdim. Bundan sonra pres makinesi var ama o da dolu. Bu arada o çok sevdiğim bir pres makinesi. Göstereceğim size ama boşalması lazım. Sanayi tipi bir makine ama sanırsın prime pres makinesi yani. Planlar değişti. Flat press bugün değilmiş. Yani push 2'deymiş. O yüzden size o makineyi gösteremeyeceğim ama push 2'yi çektiğim zaman da onu gösteririm büyük ihtimal. Ne press'tir ama birinde bu ben yapıyorum. Bu da aslında biraz flat'a yakın. Birinde bunu yapıyorum. Diğerinde direkt flat press makinesi var. Onu göstereceğim diye. Ağırlık alacağım. Ayağıma.
Şarkı patlamadan set bitti abi. Şimdi burası Fashion kadar rahat, Fashion kadar çeşitli olmuyor. O kadar fazla imkan yok. Mesela hack squat falan da yok. Onun eksikliğini de çok fazla çekiyorum. Bacak konusunda yani. Çoğu şeyi sırf de yapıyorum. Bu da onlardan birisi. Evet, setleri bitirdik. Hissiyat yavaş yavaş geri geliyor yemek yemeye başladıkça. Kaloriler şu an bahsetmedim ama 4.500 diyorum. Bu arada bunda salonda yok şu dalga. Salonunuzda yoksa gidin alın, çok pahalı bir şey değil. Hand Cafe'da bilek kayışı falan yazarak bulabilirsiniz. Ayak bilek kayışı yazarak. Arka omzumda çok fena bir ağrı var. O yüzden çok fazla, yani bir iki tekrardan çıkar normalde ama sağ arka omuz izin vermedi. Yapacak bir şey yok.
Bu hareket biraz daha uç değil de yani. Aşağı doğru kendimizi böyle şey attık. Nasıl diyeyim? Dips yaparmış gibi. Aşağı yani şu şekilde direkt düz önümüzde pres değil de şurada dips yapar gibi biraz daha aşağı basarsak biz daha iyi sayıyoruz. Antrenman sonrası oyunu yiyeceğiz. Sabah pişirdiğim, yani sizle beraber yediğimiz oyunun devamı. 200 gram pirinç, yaklaşık 300 gramdan fazla. Zaten 300 gram, 350 gram falan. Antrenman sonrası bu kadar yüksek protein almam. Biraz protein sentezine katkısı olduğu için aslında ama son zamanlardaki araştırmalar da tam tersine böyle bir öğünde aldığınız proteinin yani çok eşit bölmeseniz de aynı etki alabileceğinizi falan gösteriyor. O konuda değişik. Şu an araştırmalar farklı şeyleri gösteriyor birbirinden. Ama yine de fazla protein alıyoruz antrenman sonra. Bunu yiyeceğim. Ondan sonra da evde büyük ihtimal bir cheat oyunu olabilir. Evet arkadaşlar, eve geldik. İşleyeceğimiz günah çok kare. Mükemmel bir şey. Yiyenler, tadını bilenler. Kalp atsın lan oraya. Ufak bir cheatimsi bir oyun yapacağım. Yaklaşık bundan bir 150 gram falan yerim. Onu yiyeceğim. Bunun üstüne de ne koyacağız? Protein tozu koyacağım. 40 gram protein tozu falan koyacağım. Makromu tamamlayacak kadar. Üstüne de su koyacağım. Protein tozuyla suyu karıştıracağım. Süt gibi oluyor zaten. Onu da direkt bunun üstüne koyacağım. Ve keyifle yiyeceğiz. Bugünü böyle tamamladık. Push day. Güzeldi. Hissiyat güzeldi. Ama gücüm birazcık düşmüş dediğim gibi. Biraz değil aslında. Bayağı düşmüş. Toparlayacağız. Biraz daha vakit lazım. Birkaç haftaya en azından hani tam olarak eski gücüme kavuşmasam da birazcık yaklaşırım diye düşünüyorum. O zamana kadar sabredeceğiz. Yemeklerimizi yiyeceğiz eksiksiz ve basacağız, büyüyeceğiz. Onun dışında yani çok fazla antrenmanda konuşmak istiyorum aslında. Aralarında falan ama sürekli kameranın dibine gir. Kamera beni görüyor mu? Ona emin değilim. Sesimi alıyor mu? Dışarıda çok fazla şarkı oluyor. Salon içinde yani. O da büyük bir sıkıntı oluyor. Onun için bir mikrofon çözmeyi düşünüyorum aslında ama nasıl yaparım bilmiyorum. Bu kameraya bağlanacak mı yani? Bu arada sadece bir şey değişecek. O da Göktuğ abi söyledim. Bacak antrenmanını bölmek istedim. Çünkü yani antrenmanın yarısında kusma hissiyat falan geliyordu ve çok fazla yoruluyordum. Sonlarına doğru atıyorum bir leg extension yapacağım ya da ne bileyim. Romel'in deadlift'i yaptıktan sonra diğer izolelere geçerken yani antrenmanın yarısı çok verimli geçiyordu. Yarısından sonra biraz verim düştüğünü hissediyordum. Çok yorulduğum için. O yüzden antrenmanı ikiye böleceğiz bacak antrenmanını haftada. Normalde haftada bir bacak antrenmanım vardı. Artık iki olacak. Yani o antrenmanı ikiye böleceğiz. Büyük ihtimal birini quad odaklı, birini de hamstring odaklı yaparız. Haftada 5 değil 6 gün antrenman yapacağız yani bundan sonra büyük ihtimal. Bir günün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Basmaya devam.